Northrop Grumman B-2 Spirit, nükleer ve konvansiyonel bombalar taşıma kapasitesine sahip çok rollü ve radara yakalanmayan hayalet bir bombardıman uçağıdır. Şu ana dek üretilen dünyadaki en pahalı uçaktır ve bir tanesinin tahmini maliyeti 1,2 milyar ile 2,2 milyar Amerikan doları arasındadır. Hazırsanız bu gizemli ve güçlü uçağı daha yakından inceleyelim. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin gizli görevlerini düşman topraklarının derinliklerinde gerçekleştirmek için tasarlanan ve geliştirilen B-2, en gelişmiş radarlardan ve savunma sistemlerinden kaçabilir ve nükleer silahları da içerebilen mühimmatını son derece hassas ve stratejik hedeflere fırlatabilir. B-2 Spirit her açıdan çok özel bir uçaktır. Bu uçak, Lockheed F-117 Nighthawk'ta kullanılanlar gibi kavisli yüzeyler kullanan zamanının en gizli uçağı olarak düşünülüyordu. B-2, 1980'lerin bilgisayar teknolojileri kullanılarak tasarlanan ve 0,1 metrekareden daha az tahmini radar kesitiyle düşük gözlemlenebilme kapasitesine sahip olan 3. nesil bir uçaktır. Bu özellik, B-2'nin radar yankı yoğunluğunun uçan bir kuşunki ile aynı olduğu anlamına geliyor. B-2'nin 52 metre kanat açıklığına sahip olduğu düşünüldüğünde bu özelliği gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Peki bir uçağın radar ekranlarında tamamen kaybolması nasıl sağlanır? Bu soruyu ayrıntılı olarak yanıtlamak başlı başına ayrı bir videoda anlatılmayı gerektirir ve öyle olsa bile B-2 Spirit'in bazı bileşenlerinin oldukça gizli doğası nedeniyle birçok soru hala cevapsız kalacaktır. Ancak bizler halihazırda radarın çalışma prensibini biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir radar kesiti azaltma teknolojisi ya radar alıcısından gelen radar sinyalini yansıtmaya ya da mümkün olduğunca bu sinyali soğurmaya odaklanmalıdır. Lockheed Martin ve Northrop Grumman üst düzey mühendisleri tarafından 70'li yılların başında düşman radar sistemlerini farklı koşullarda işe yaramaz hale getirebilecek bir platform tasarlamak için geliştirilen çok çeşitli teknikler vardır. Diğer uçakların aksine B-2'nin uçan kanat tasarımında radar dalgalarının sekmesi için kuyruk gibi büyük dikey şekiller yoktur. Aslında bu uçağın pürüzsüz yüzeyi radar dalgalarını tamamen dağıtmak için tasarlanmıştır. Böylece bu radar dalgalarının neredeyse hiçbiri kaynağa geri dönmez ve uçağın düşman radar ekranında bir kuş kadar küçük görünmesini sağlar. Hala bu teknikler günümüzde en gelişmiş 5. ve 6. nesil avcı uçakları tasarımında uygulanmaktadır ve kesinlikle şu anda B-2 Spirit'in halefi konumunda olan B-21 Raider'a da uygulanacaktır. Uçağın üretiminde radar emici kaplamalar ve malzemeler kullanıldı ve herhangi bir ısı izi üretmekten kaçınmak için motorlar uçağın arka bölümüne saklanmıştır. Topluca düşük gözlemlenebilir teknoloji olarak bilinen bu özellikler her zaman aktif edilmez. Ancak uçağın düşman hava sahasında görünmez olması gerektiğinde etkinleştirilir. Bir uçağı belirli bir gövdesi, kuyruğu ve diğer çıkıntıları olmadan uçan bir kanat olarak tasarlama fikri, Almanya ve Sovyetler Birliği'nde 1. Dünya Savaşı'ndan önce su yüzüne çıkan havacılıkta erken bir fikirdir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ise Nazi Almanyası, B-2'nin çarpıcı bir benzerlik taşıdığı temel gizli özelliklere sahip fütürist bir uçan kanatlı uçak olan Horten Ho-229'u test etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür bir tasarıma küçük ölçekli ve pervaneli motorlarla çalışan ve ilk uçan kanat prototipleri 1940'lı yıllarda gökyüzüne çıkan uçak tasarımcısı ve sanayicisi Jack Northrop öncülük etmiştim. Soğuk Savaş sırasında dünyanın ilk düşük gözlemlenebilir veya gizli stratejik bombardıman uçağı olarak tasarlanan B-2 Spirit, devrimci mühendis Jack Northrop'un bu tasarımlarından ilham alıyor. Northrop'un çalışması
1947'de ilk jet motorlu uçan kanat tasarımı olan YB-49 ile doruğa ulaşmıştım. Zamanının çok ötesindeki proje teknik zorluklarla geri çekilmiş ve hızla hurdaya çıkarılmıştı. Bununla birlikte YB-49 üzerinde yapılan çalışma B-2 programını başlatmak için kullanıldı ve uçaklar birbirlerinden on yıllarca farklı tarihlerde üretilmiş olmasına rağmen birçok benzerlikleri bulunuyor. B-2'yi hayata geçirmek için Northrop Grumman şirketi tüm bileşenleri sıfırdan icat etmek zorunda kaldı. Bu listedeki araçlarda bir yazılım laboratuvarı, kompozit malzemeler, özel test ekipmanları, 3 boyutlu modelleme ve bilgisayar sistemleri de yer alıyor. Northrop Grumman şirketi B-2 bombardıman uçağını geleneksel taslak hazırlama yöntemlerinin aksine neredeyse tamamen bilgisayarlarda tasarladı. 1980'lerde bu teknolojide büyük bir sıçramayı temsil ediyordu. Mühendisler uçağın en küçük vidasına kadar hassas modellerini oluşturabiliyor ve sanal bir simülatörde gizliliğini ve verimliliğini test edebiliyorlardı. Üretim süreci de bilgisayar destekliydi. Bilgisayar her parçanın tam olarak doğru konumda olmasını sağlamak için son derece hassas montaj robotlarını yönlendiriyordu. Bu üretim sürecinde herhangi bir hatayı önlemek çok önemliydi. Çünkü uçağın gizli şeklini tehlikeye atabilirlerdi. B-2 Spirit hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıma kapasitesine sahip çok amaçlı bir bombardıman uçağıdır. B-2 uçağı ABD bombardıman uçağı modernizasyon programında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve daha önce aşılmaz savunmalar yoluyla dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilecek muazzam bir ateş gücünü bünyesinde barındırıyor. Bu tür bombardıman uçaklarının eksilerinden birisi havada karşılaşılacak düşman uçaklarına karşı savunmasız olmalarıdır. Bu yüzden görevleri sırasında bu uçakları korumak için ekstra refakatçi uçakların eşlik etmesi gerekir. Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan bu uçak, başlangıçta Sovyet hava savunmasına nüfuz etmek ve hem geleneksel hem de nükleer silah taşımak için tasarlanmıştı. Ancak ilk uçuşundan kısa bir süre sonra 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması Soğuk Savaş'ın bitişine zemin hazırladığı için bu uçak Ruslara karşı hiç kullanılmadı. B-2'nin düşük gözlemlenebilirliği, azaltılmış kızılötesi, akustik, elektromanyetik, görsel ve radar imzalarının bir kombinasyonundan elde edilir. Bu imzalar, gelişmiş hava savunma sistemlerinin B-2'yi algılamasını, izlemesini ve devreye girmesini zorlaştırıyor. Düşük gözlemlenebilirlik sürecinin pek çok yönü gizli kalır. Ancak B-2'nin kompozit malzemeleri, özel kaplamaları ve uçan kanat tasarımının tümü gizliliğine katkıda bulunur. ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 gizli bombardıman uçağı, ülkenin uzun menzilli gizli bombardıman uçağı ekipmanlarının önemli bir bileşenidir. Ayrıca dünyanın en uzun süre hayatta kalan uçaklarından birisidir. B-2, Kosova'da, Afganistan'da, Irak'ta ve daha yakın zamanda Libya'daki operasyonlarda kullanıldı. B-2, ABD Hava Kuvvetleri'nde şu anda hizmet veren 3 stratejik bombardıman uçağından biridir. Amerikan Hava Kuvvetleri envanterindeki diğer bombardıman uçakları ise 1974'te ilk kez uçan Rockwell B-1 Lancer ve 1950'lerden beri sürekli olarak güncellenen efsanevi bir uçak olan devasa Boeing B-52 Stratofortress. B-2 insanlı bombardıman uçaklarının doğasında bulunan delici esnekliği ve etkinliği sağlar. Düşük gözlemlenebilir özellikleri ona düşmanın en karmaşık savunmalarına girme ve en değerli ve güçlü savunulan hedeflerini tehdit etme gibi benzersiz bir yetenek verir. Hava savunmalarını delme ve etkili misilleme tehdidinde bulunma yeteneği 21. yüzyılda güçlü, etkili bir caydırıcı savaş gücü sağlar. Bu uçak tam depoyla 11.000 kilometre ve sadece bir defa hava yakıt ikmali ile 18.500 kilometre uçabilir. 20 tondan fazla konvansiyonel ve nükleer mühimmat taşıma ve her türlü hava koşulunda tam olarak hedefi vurma kabiliyetiyle B-2,
bir çatışmanın sonucunu tek bir görevle değiştirme yeteneğine de sahiptir. Orijinal B-2 filosunda 21 uçak inşa edildi. Bugün filo, Şubat 2008'de bir B-2'nin Amerikan hava üssünden kalkışı sırasında yere çakılmasından sonra 20 uçaktan oluşuyor. Düşük gözlemlenebilir teknolojilerin yüksek aerodinamik verimlilik ve büyük taşıma kapasitesiyle devrim niteliğinde harmanlanması, B-2'ye mevcut bombardıman uçaklarına göre önemli avantajlar sağlıyor. Düşük gözlemlenebilirliği yüksek irtifalarda daha fazla hareket özgürlüğü sağlıyor, böylece uçağın menzili artmış oluyor ve uçağın sensör ve kameraları için daha iyi bir görüş alanı sağlanmış oluyor. Ancak bu uçağın yakın gelecekte emekli olması hedefleniyor. Çünkü halihazırda B-2'nin halefi zaten geliştirme aşamasındadır. B-21 Raider olarak adlandırılan, gizlilik içinde geliştirilen uçağın 2025'ten kısa bir süre sonra piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni uçak şu anki ile aynı rolü üstlenecek. Ancak o zamandan beri meydana gelen teknolojik gelişmelerden tam olarak yararlanılarak üretileceği için B-2'ye nazaran önemli artıları olacaktır.